Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bakodir Jalolov Dilan Prasovic karşılaşmasının tahminiyle sizlerleyim. Şimdi tabii ki Bakodir Jalolov sürekli ringe çıkıyor, özellikle son zamanlarda, ama rakip seçimleri gerçekten çok kötü. Bu karşılaşmaya da daha iyi bir rakip beklerdik ama Dilan Prasovic gibi daha ağır siklete yeni yükselmiş bir rakip tercih etti. Tabii ki yenilgisiz devam etmek istiyor yoluna, ama bu rakipler ona gerçekten hiçbir şey kazandırmayacaktır. Neyse, daha fazla uzatmadan hemen karşılaşmanın detaylarına geçelim. Şimdi bu maç biliyorsunuz ki 17 Şubat'ta Alexander Usyk Tyson Fury karşılaşmasının alt kartında olacak. Bu zaten gecede Ring of Fire gecesinde 3 tane ağır siklet karşılaşma olacak. Birisi zaten ana maç. Diğer ikisi de Bakodir Jalolov ve Moses Itauma karşılaşmaları olacak. Ve Bakodir Jalolov'un 10 round boks yapacağını anlıyoruz buradan. To be announced diyor ama biz rakibinin kim olduğunu biliyoruz artık. Dilan Prasovic olarak açıklandı. Buraya da resmi olarak geçireceklerdir. Şimdi önce boksörlerimizin hemen detaylarına bakalım. Bakodir Jalolov'u biliyorsunuz 14 galibiyeti bulunuyor. Dilan Prasovic'te 16 galibiyeti var, 3 mağlubiyeti var. Şu anda 29 yaşında Bakodir Jalolov ve Dilan Prasovic de yine 29 yaşında. Bakodir Jalolov'un boyu 2.01, uzanma mesafesi de reach dediğimiz 2.02 olarak gözüküyor. Daha detaylı görmek için hemen BoxRec'ten bunlara bakalım. Evet, Dilan Prasovic ağır siklette şu anda dünya sıralamasında 103. sırada bulunuyor. Karadağlı boksör ve bugüne kadarki 20 maçının 17'sini kazandı. 3'ünde de knockout olmuş. Yani ya knockout ediyor ya knockout oluyor gibi düşünebiliriz bunu. Evet, aslında ağır siklette fazla karşılaşması yok bu Dilan Prasovic'in. Pavel Sour ve Andreas Masolt maçlarıyla birlikte iki ağır siklet karşılaşması var. Onları da zaten knockout'la kazanmış. Onun öncesinde Alexey Papin'e yenilmiş Cruiserweight'teyken ikinci roundda. Onun öncesinde Isaac Chamberlain'e yenilmiş birinci roundda. Ve Lawrence Okolie, biliyorsunuz Cruiserweight'in önemli isimlerinden bir tanesi. Ona da 3. roundda knockout olmuş bir isim. Boyuyla vesaire ilgili detaylar buraya yazılmamış. Ama şuradan hemen bakmaya çalışalım. Lawrence Okolie maçından. Eğer çıkarsa, evet, burada da çıkmadı. Neyse, biz Bakodir Jalolov'a geçelim. Jalolov biliyorsunuz bugüne kadarki 14 karşılaşmasının 14'ünü de knockout'la kazandı. Ve şu ana kadar çok önemli isimlerle maç yapmadı. Açıkçası hemen hızlı bir şekilde bakalım. Kamil Sokolovski var tanıdığımız. Ve başka da önemli bir isim yok açıkçası. Kamil Sokolovski'yi de 2022 yılının Mart ayında 5. roundda knockout etmişti. En uzun süren karşılaşması da Jack Mulawai'ye karşıydı. Son roundda knockout'la birlikte, güzel bir knockout'la beraber karşılaşmayı kazanmıştı. Keza ben de beğenmiştim performansını. Yavaş yavaş rakibini yıpratıp son roundlarda işini bitirmişti. Şimdi en son 3 ay önce ringe çıktı Chris Thompson'la. O da zaten bir round sürdü. Onun hemen öncesinde yine 2023 yılının Ağustos ayında Honoriodo Ehvariyeme, umarım düzgün telaffuz etmişimdir, onu birinci roundda knockout etti. Ve onun öncesinde de yine Curtis Harper'la karşılaşmış ve 4. roundda knockout etmiş. Son karşılaşmaları hep birinci roundda knockout'la bitmiş.
Ve bu karşılaşmasında da tabii ki knockout bekliyoruz. Artık yavaştan yorumuma geleyim. Bakodir Jalolov dünya çapında bilinen bir boksör. O yüzden bu karşılaşmaya yapılan tahminlerin neredeyse tamamında Jalolov'un bu maçı alacağı söylenmiş. %98 ve bu %98'lik diliminde %82'si maçı Jalolov'un knockout'la alacağını söylemiş. 118 tahmin yapılmış toplam. Şimdi de ben kendi tahminime geleyim. Bence bu karşılaşmada Bakodir Jalolov ilk 2 round içerisinde knockout edecektir Dilan Prasovic'i diye düşünüyorum. Çünkü Dilan Prasovic ağır siklette de önemli isimlerle maç yapmadı. Çok tecrübesiz. İkisinin yaşları aynı ama Jalolov'un gücüne, tekniğine bence Prasovic karşı koyamayacaktır. Zaten Lawrence Okolie gibi bir isme yenilen çünkü Lawrence Okolie çok hani teknik açıdan da önemli bir boksör. Elleri de hızlı bir boksör. Cruiserweight'ten tanıyoruz. Ona 3. roundda knockout olduysa Jalolov'a çok daha erken knockout olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Jalolov'un tabii ki bu rakip seçimleri hiç hoşuma gitmiyor gerçekten. Ama Jalolov bence bekletiliyor Top Rank tarafından. İlerleyen süreçte daha önemli rakiplerle karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Bir an evvel elini çabuk tutması lazım. 29 yaşında, 30 yaşına da gelmek üzere. Ve bence şampiyonu yenebilecek şu anda tek isim Bakodir Jalolov. Ama şampiyonla da karşılaşabilmek için en azından 3-4 tane ilk 15'teki isimlerle, işte bu Joseph Parker olabilir, efendime söyleyeyim başka, hatta Deontay Wilder bile olabilir yani. Yeter ki o üst düzey isimlerle beraber maç yapsın. Hani Wilder pek bir şey katmaz ona ama yani popülerlik anlamında, sıralamalarda yükselme anlamında hemen basamak atlamak için Wilder kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında başka sıralamalardan hemen şöyle hızlıca bir açayım da oradan daha rahat yorum yaparız. Yani karşılaşacak çok fazla isim var aslında. Şu anda Jalolov biliyorsunuz 52. sırada gösteriyor Boxtec'te. Bakın Joseph Parker dedik. İşte Daniel Dubois olabilir. Agit Kabayel olabilir. İşte Joe Joyce olabilir. Bu isimlerle maç yapabilir. Otto Wallin olabilir. Yani Jared Anderson olabilir. İşte Martin Bakole olabilir. Çok isim var yani. Frank Sanchez olabilir. Bir an evvel kendisini yukarılara taşıyacak rakiplerle karşılaşması gerekiyor. Bu videoda bu kadar diyelim. Sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Bu karşılaşmayla alakalı ve Bakodir Jalolov'la alakalı. Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.